Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşure yaptım arkadaşlar. Tüm detaylarını, tam ölçüsünü ve ne kadar sürede pişirdiğimi tek tek anlatacağım sizler için. İlk defa yapacak olan arkadaşlarım bile kolayca yapabileceği anlaşılır bir video hazırladım. Öncelikle aşurelik buğdayı, kuru fasulye ve nohutu akşamdan ıslatmamız gerekiyor. Ben de akşamdan ıslattım ayrı kaplar içerisinde. Aşurelik buğdayı ıslattığım suyu döktüm. Bir kere daha sudan geçirip suyunu süzdürüp şimdi pişireceğim tencerenin içerisine alıyorum. Bir paket yani 1 kilo aşurelik buğday kullanıyorum. Üzerine suyunu ekliyorum. Suyun ölçüsünü tam verebilmek için 5 litrelik su bidonu kullandım arkadaşlar. Ölçümüzde bir şaşma olmaması için. Şimdi buğdayın üzerine 5 litre suyun tamamını ekleyerek ocağın altını açacağım ve kaynamaya bırakacağım. Daha önceki tariflerimde aşureye eklediğim su ölçüsünü soranlar çok olmuştu. Bu yüzden tam ölçü verebilmek için 5 litrelik su bidonlarını kullandım. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. İlk aşamada 1 kilo buğdaya 5 litre suyu ekledik. Şimdi ocağın altını açıp kaynamaya bırakacağım. Kaynayana kadar diğer malzemelerini hazırlayacağım. Akşamdan ıslattığım kuru fasulye ve nohutun da ıslattığım sularını döktüm arkadaşlar. Bir kere sudan geçirdikten sonra tencerenin içerisine alıp suyunu ekledim. Şimdi onları da haşlamaya bırakıyorum. Aşurelik buğdayımız kaynamaya başladı. Buğdaylar hafiften açılmaya başlamış arkadaşlar. Kuru fasulye ve nohutu da şu şekilde kontrol ediyorum. Ve haşlanma işlemi tamamlanmış. Altını kapatıp ocaktan alıyorum. Soğuk su ile yıkayıp hazırlayacağım şimdi. Aşurelik buğdayımızı ilk ocağa aldıktan sonra üzerine 5 litre su eklemiştik. Ve süre tuttum arkadaşlar. Tam 1 saat bu şekilde kaynadı ve suyunu çekti. Şimdi ikinci 5 litrelik suyumuzdan bir kısmını daha ekliyorum. Sonra suyu eksildikçe aynı bidondan kalan suyu tekrar ekleyeceğim. İkinci 5 litrelik suyumuzdan bakın bu kadarını ekledik. Kalanını bir kenara alıyorum. Suyu eksildikçe üzerine tekrar ekleyeceğim. Şimdi de aşuremizin kuru fasulyesini ve nohutunu ekliyorum. Kuru olarak akşamdan ıslatırken tam 1 su bardağı olarak ölçtüm arkadaşlar. Kuru fasulye ve nohutu. O şekilde ıslattım. Yeterli geliyor. Şimdi haşladıktan sonra yıkadım ve aşuremin içerisine ekledim. Bu şekilde birlikte kaynayacaklar. Aşuremiz kaynamaya devam ederken arada sırada bu şekilde karıştıralım dibini tutmaması için. Ve aşureye güzel bir aroma vermesi için bu şekilde karanfil ekliyorum. Karanfili bir tane elmanın kabuklarını soydum. Elmaya batırıp o şekilde ekledim. Ve nohut ve fasulyesini ekledikten sonra 1 saat daha kaynadı aşuremiz. Şimdi suyunu çekti. O ayırdığımız 5 litrelik sudan kalan kısmından birazını daha ekledim. Ve bu kadarı kaldı arkadaşlar. Kalan suyu da yine aşuremizin suyu eksildikçe ekleyeceğiz. Aşuremiz kaynamaya devam ederken kuru meyvelerini hazırlıyorum. Kuru meyveleri de yine gördüğünüz gibi 1 su bardağı doğranmamış haliyle 1 su bardağı ile ölçerek ayarladım. Sadece kuş üzümünü 1 çay bardağı ölçtüm arkadaşlar. Karanfilleri alıyorum şu anda içinden. Aromasını verdi yeteri kadar. Daha fazla bekletirsek acı tat verebiliyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi suyu azaldıkça tekrar su ekliyorum üzerine. Şimdi ikinci 5 litreliğimizin dibinde kalan suyu da ekliyorum. Şu anda aşureye toplam 10 litre su eklemiş oldum arkadaşlar. Ve 2,5 saat kaynadı. Aşurem kaynamaya devam ederken kuru meyvelerini hazırlıyorum. İlk önce yıkadım arkadaşlar üzümleri ve kayısı ile inciri. Sonra kayısı ve inciri doğradıktan sonra üzerlerine bu şekilde kaynar su ekleyip biraz kaynar suyun içerisinde beklettim. Ve suyunu süzdürdükten sonra ilk önce
kuru üzümü ekliyorum. Kuru meyvelerden. Kuru üzümü bu şekilde ekleyip karıştırdıktan sonra hemen arkasından ıslattığım suyunu süzdürdüğüm kuş üzümünü ekliyorum. Ben mutlaka kuş üzümü eklerim arkadaşlar. Hem görüntüsü hem lezzeti güzel oluyor. Mutlaka sizler de ekleyin. Bu şekilde onu da karıştırdıktan sonra aşuremin suyu yine azaldı arkadaşlar. Bu sefer 1 litrelik ölçü kabı ile 1 litre su ekliyorum. Artık 5 litre eklemeyeceğim. Ölçüde karışıklık olmaması için 1 litrelik kapla ekliyorum. Birinci 1 litrelik suyumuzu eklemiş olduk. Yarım saat üzümler pişene kadar kaynattıktan sonra içerisine kuru kayısıyı ekliyorum. Kayısı çabuk yumuşadığı için bir 10 dakika kadar kayısıyla kaynatacağım. Sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Bu sırada kayısıyı ekledikten sonra mevsiminde aşure için portakal dilimleri koymuştum buzluğa arkadaşlar. Onu da ekliyorum. Eğer elinizde yoksa eklemeyebilirsiniz. Portakal aşurenin içerisine gerçekten güzel bir aroma veriyor. Şimdi incirini ekliyorum. İnciri de yine kısa sürede yumuşadığı için artık aşuremiz bitme aşamasına geldiğinde ekliyorum. Bir 5 dakika kadar incirle birlikte kaynatıp artık kuru yemişlerini ve şekerini ekleyip altını kapatacağım inşallah. Bakın görüntüsü çok güzel oldu. İştah açıcı. Muhteşem bir aşure oldu gerçekten de. Şimdi 1 litre daha kaynar su ekliyorum. Çünkü bayağı koyulaştı, suyu azaldı. Toplamda 12 litre su eklemiş olduk. Aşuremin rengini, kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Harika oldu gerçekten de. Şimdi son olarak kuru yemişlerini ekliyorum. Fındık ekliyorum. İstediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Çok abartmamak şartıyla. Ve çiğ kabukları soyulmuş fıstık ekliyorum. Eklediğimiz kuru yemişleri yumuşamış olarak sevenler daha önce ekliyorlar arkadaşlar pişmesi için. Ama ben aşurede kıtır kıtır ağza gelmesini sevdiğim için son anda ekliyorum. Şöyle 500 milimlik bir ölçü kabıyla şekerini ölçtüm. Onu da ekliyorum en sonda. Şekerini ekleyip karıştırıyorum. Tadına bakıp ona göre şekerini ayarlayacağım. Şöyle hızlıca tekrar özetleyeyim arkadaşlar aşuremizi nasıl yaptığımı. 1 kiloluk aşurelik buğdayı akşamdan ıslattım. Sabah tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerine 5 litre su ekledim ve kaynamaya bıraktım. Sonra diğer malzemelerine sırayla hazırladıktan sonra üzerine tekrar suyu eksildikçe su ekledim. Toplamda 12 litre su kullanmış oldum. Malzemelerimin ölçülerini de zaten açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Toplamda 3,5 saat kadar da kaynattıktan sonra aşuremiz hazır oldu. Aşuremin içerisine toplam 1,5 kilo şeker eklemiş oldum arkadaşlar. Gösterdiğim 500 milimlik ölçü kabı ile 3 tane ekledim içerisine. Tam kıvamında ve tadı yerinde oldu. Şu anda altını kapattım. Aşurem hazır arkadaşlar. Yiyen herkese afiyet olsun. İlk defa yapacak olan arkadaşlar verdiğim ölçülere ve pişirme sürelerine uyarak sizler de çok güzel bir aşure yapabilirsiniz. Eğer bu miktar bana fazla gelir diyorsanız ölçüleri yarı yarıya düşürerek miktarı azaltarak yapabilirsiniz. Böyle bir kasenin içerisine de alıp sizlere nasıl servis ettiğimi de göstereyim. Gerçekten güzel bir aşure oldu. Tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.